Her gezegende olduğu gibi Küçük Prens'in gezegeninde de yararlı ve zararlı bitkiler vardı anlaşılan. Yararlı tohumları yararlı bitkiler, zararlı tohumları ise zararlı bitkiler meydana getiriyordu. Ama tohumlar görünmezdirler. Toprağın derinliklerinde uyurlar. Sonra bir gün bir tanesi uyanmaya karar verir. Önce ürkek ürkek gerinir. Sonra yüzünü güneşe çevirmiş sevimli bir filiz olarak çıkar ortaya. Bu haliyle tamamen zararsızdır. Eğer bu bir turp filizi ya da gül fidanıysa, dilediği gibi büyümesine izin verilir. Yok eğer yabani bir bitki ise derhal sökülmelidir. İşte Küçük Prens'in gezegeninde de böyle zararlı tohumlar vardı. Bunlar baobab tohumlarıydı. Küçük gezegenin her yerini istila etmişlerdi. Eğer bir baobab filizini zamanında sökmezseniz ondan bir daha asla kurtulamazsınız. Gezegenin her yerini kaplar. Kökleri toprağın derinliklerine doğru ilerler. Eğer gezegeniniz çok küçükse ve baobablar da fazlaysa o zaman gezegen patlayabilir. Bu bir terbiye meselesi demişti Küçük Prens daha sonraları. Sabahleyin kendi bakımınızı yaptıktan sonra sıra gezegenin bakımına gelir. Bunu büyük bir dikkatle yapmalısınız. Küçük baobab filizleri gül fidanlarından ayırt edilebilecek kadar büyüdüklerinde onları sökmelisiniz. Bu sıkıcı bir iştir ama oldukça kolaydır. Sonra bir gün bana tüm bu konuştuklarımızı anlatan bir resim çizmemi öğütledi. Böylece benim yaşadığım yerdeki çocuklar bunları anlayabilecekti. Eğer bir gün seyahate çıkarlarsa bunları bilmek işlerine yarayabilir. Bazen insan bugünkü işini yarına bırakabilir. Ama baobablar konusunda bunu yaparsanız sonuç felaket olur. Tembel bir adamın gezegeninin baobablar tarafından istila edildiğini biliyorum ben. Bu gördüğünüz resmi Küçük Prens'in tariflerine göre yaptım. Öğüt vermekten pek hoşlanmam. Ama herkes bir gün yolunu kaybedip bir asteroide düşebilir ve baobab tehlikesiyle karşı karşıya gelebilir. Bu yüzden bir seferlik bunu yapacağım. Ve çocuklar, baobablara dikkat edin diyeceğim.